Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bağdat'ta yaptıkları toplantılarla alakalı Fidan'ın A takımındaki isimlerinden biri olan Nuh Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, Bağdat çıkarmasının net bir özeti mahiyetindeydi. Bağdat'ta yapılan toplantılarda Irak ve Türkiye tehdit ortaklaşmasını da aşarak ilk defa PKK terörüyle ortak mücadele kararı aldı. Dönüm noktası olacak bir karar. Sonuçlarını tedricen göreceğiz. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgiler üzerinden bu toplantıların çıktılarını biraz daha açalım şimdi. Aralık ayındaki güvenlik zirvesinde PKK ilk defa ortak tehdit olarak tanımlanmıştı. Bu defa Irak tarafından yasaklı örgüt olarak tanımlandı. Bu bir ilk. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. PKK'ya karşı ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi. PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı Irak makamlarınca kabul edildi. Bundan sonra bakan seviyesinde bazı ortak daimi komiteler kurulacak. Güvenlik, ticaret, ulaştırma gibi konularda somut adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretine ilişkin paragraf Irak tarafından metne koyduruldu. Bu Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ziyaretine orada verilen önemin bir göstergesi. Kalkınma yolunun önündeki en büyük engel PKK. Bunu Irak tarafı da gördü. Türkiye ile Irak arasındaki bu yakınlaşmanın en önemli gerekçelerinden biri Uluslararası Kalkınma Yolu projesi. Projenin ne olduğunu anlamak isteyenler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgileri buraya koyalım. Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden İran güneyinde inşa edilmekte olan Fav limanına gelecek yüklerin 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden de bağlayacağız. 1200 kilometresi Irak üzerinden, 320 kilometresi Türkiye topraklarından geçecek bir güzergah burası. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi zengin körfez ülkelerinin de bir an bitirilmesi talebiyle desteklediği bu proje bittiğinde uluslararası ticaretin önemli bir aksı buraya taşınmış olacak. Ankara epey bir süreden beri Iraklı makamlar nezdinde bu projenin hayata geçmesi için iki ülke topraklarında tam güvenlikli bir ortamın sağlanması gerektiği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Buna sıkı bir markaj da diyebiliriz. Güvenlik deyince de tabi akla PKK terörünün ürettiği potansiyel tehdit geliyor. Genel bir kuraldır. Ticaret yollarının sağlıklı bir şekilde işlemesi için güvenlik endişesinin olmaması gerekir. Kuzey Irak'ta PKK varlığı olduğu sürece, Gara'daki PKK kampları dağıtılmadığı sürece milyarlarca dolar yatırım yapılan, inşa edilecek uluslararası bir ticaret yolunun güvenli olmasından söz edilemez. Bağdat yönetiminin PKK konusunda böyle bir noktaya gelmesinin gerekçeleri buradan bakılınca daha iyi anlaşılabiliyor. Ankara'nın kararlılığı, Irak'ta PKK terörünü kalıcı olarak bitirme hedefi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in aralarında bulunduğumuz gazeteci grubuna yaptığı açıklamalardan bazı hatırlatmalar. Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız. Bu sene önce Pençekilit tamamlanacak ve operasyonlar ihtiyaç olan bölgelere doğru genişletilecek. Bakan Güler aynı buluşmamızda Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayan görüşlere karşı ilk defa orada duyduğumuz çarpıcı bir cümle kurmuştu. Demişti ki, biz bütün zorlukları biz yaşayacağız ama yurt içinde vatandaşımıza sıkıntı yaşatmayacağız prensibiyle hareket ediyoruz. Terörle mücadelede fasit daire içinde dönüp durduğumuz düşünülmesin. 2016'dan itibaren yeni bir konsepte geçildi ve bu sayede PKK, Türkiye sınırları içerisinde net ve kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Eskiden yine Bakan Güler'in ifadesiyle sınırlı hedef ve sınırlı süreli operasyonlar yapılıyordu PKK'ya karşı. Bu da tabii kökten bir çözümün önünü açamıyordu.
SİHA teknolojisindeki gelişmelerin de katkısıyla 2016'dan sonra PKK'ya karşı sürekli ve kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Hem Suriye'de hem Irak'ta ve bu operasyonlarda kalıcı başarılar elde edildi. Şimdi Mayıs 2021'de başlayan Pençe Kilit operasyonlarının kalan kısımlarının da alan hakimiyetinin sağlanmasıyla tam yerleşme durumu tesis edilecek. Metina Zap bölgesinin tamamının kapatılması, eş zamanlı olarak PKK'nın eğitim kamplarının da bulunduğu Gara'nın temizlenmesi. Bu yaz diye işareti verilen bu operasyonların temel amacının Irak'tan Türkiye'ye yönelen terör tehdidini kalıcı olarak bitirmek olduğunu tekrar etmiş olalım. Türkiye'nin Irak ile ortak hareket etme kararlılığı ise terör cephesinde büyük çözülmeye yol açtı. Ankara-Bağdat hattındaki görüşme trafiği ve alınan kararlar PKK'da paniğe yol açtı. Teröristler cezaevleri, sağlık, silah ve cephane depoları başta olmak üzere 30 yıldır işgal ettiği onlarca noktayı boşaltarak kaçıyor. Bu kapsamda 30'dan fazla tünel, mağara ve yeraltı deposu ve hapishaneyi boşaltan PKK'nın kaçış esnasında örgüte üye 50'den fazla mahkumu infaz ettiği öğrenildi. Terör yapılanmasını ve eylemlerini sorgulayan, kaçmak isteyen ve yönetim kararlarını eleştiren teröristlerden oluşan mahkumların infazını Türk ordusu vurdu yalanı ile örtbas etmek isteyen terör örgütü sağ kalanları ise Sincar, Süleymaniye ve Haseke'ye sevk ediyor. PKK'nın medya savunma alanı olarak isimlendirdiği DUHOK, Ahmedi, Şiladize, Hanimasi, Zaho, Haftanin, Zap, Gara, Behdinan gibi işgal hattında birçok kontrol noktası, mağara ve tünel boşaltıldı. Örgütün silah, sağlık malzemesi, mahkum ve gıda ürünleri yanında bölgede inşa ettiği sözde şehitlikleri de terk ettiği görüldü. Saha kaynakları Gara, Çemçemal ve Sincar'da bazı PKK zindanlarının yerin 15 metre altında olduğunu belirtti. Bare'de bu hapishanelerden sadece biri. Alanda gerçekleştirilecek kapsamlı temizlik harekatında çok sayıda işkencehane ve işkence ile katledilen insana ulaşılacağı söyleniyor. Irak merkezi yönetiminin aldığı PKK terör örgütüdür kararı ve müşterek açıklama Kandil'deki elebaşları da böldü. Örgütün Şahin kanadı Türkiye ve Irak'ta intihar saldırıları ile benzer terör eylemleri ve kaos çıkararak her iki ülkeye de geri adım attırmayı savunuyor. KCK üst yönetimi kuzeyde alan savunması yapmayı ve küresel aktörlerin de desteğiyle Süleymaniye, Sincar, Suriye hattında yeni bir alan tanziminin mümkün olduğu görüşünde. Operasyon paniği ile kurtarılmış bölge olarak gördükleri çok sayıda kritik noktadan çekilen PKK, bölge genelinde halen 600'den fazla köyü kontrolünde tutuyor. Arazilerini gasp ettiği köylerde binlerce dönüm alanda uyuşturucu yetiştiren PKK, ajan suçlaması ile çok sayıda bölge sakinini köyünden sürdü. Çatışma dönemine hazırlanan terör örgütü Erbil, Duhok, Zaho, Zap, Behdinan, Çemçemal, Akre gibi merkezlere bağlı köylerde cami, okul ve sağlık ocağı gibi yapıları karargaha çeviriyor. Kandil Dağı'ndaki hainlerin aldığı kararlar ile geniş çaplı sözde seferberliğe hazırlanan PKK, 12-13 yaş dahil köylerde yaşayan çocuk ve kadınları da terör saflarında savaşmaya zorlayacak. Yine merkezden çıkan emirle İran kuzeyi, Suriye, Türkiye ve İran'da bulunan terör yandaşlarından para, altın gibi ziynet eşyalarını bağışlaması isteniyor. Ayrıca PKK teröristlerinden Irak'ta kontrol ettiği bölgelerde haraç miktarının arttırılması istendi. Görünen o ki köklü ve kalıcı bir temizlik yakın zamanda Allah'ın izniyle başlayacak ve bu terör belasından da bu millet kurtulacak inşallah.